Merhabalar sevgili boğa ve yükselen burcu boğa, ay burcu boğa olan çok değerli arkadaşım. Daha çok güneş ve yükselen dinlerse ya da stelyum boğa olan arkadaşlarım dinlerse çok daha sağlıklı olur arkadaşlar. Şimdi bakalım 2025 Ocak ayında seni neler bekliyor sevgili boğa burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Bir deste karışmış buraya ama bir bakalım neler gelecek sevgili boğa burcu arkadaşım için. Gelecek olan etkiler nelerdir diyelim. Hemen böyle bir karıştırdık. Şimdi ilk destenin altında çıkan etkiye sevgili boğa burcu hiç şaşırmadım arkadaşlar. Şimdi bakalım kılıç beşlisi. Şimdi burada para konuları ile ilgili ilk etkiyi şöyle bir alalım. İmparatorça kartımızda geldi. Çok sevindik, çok da mutlu olduk. Şimdi burada kılıç altılısı da gözüme çarpmıştı. Ocak ayında sanki böyle bir şeylerin kararını vereceksin ve bir yerden gideceksin gibi bir etki aldı. Çünkü burada şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bakın kılıç beşlisi. Bazı gerçekler ile yüzleşeceksin. Bu ay bazı gerçekler ile yüzleşeceksin. Bu arada 22 Aralık ve Ocak yani 1 Şubat tarihine kadar etkiyi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bazı gerçekler ile yüzleşeceksin ve burada kendi gölgen ile de yüzleşebileceğin bir süreç olacak 2025 Ocak ayı senin için. Ve burada sıkı bir mücadele var sevgili Boğa burcu. Sıkı bir mücadele ve burada hani şöyle bir şeylerin mücadelesini verdin. Hani şey deriz ya, birileri seni çok kızdırır, birileri seni çok kızdırabilir, çok yorabilir. Ya ben ne yaptım diye bir ayna etkisiyle kendinle yüzleşme etkisi vardır ya. Böyle bir durumdan bahsetti aslında. Burada iç mücadelen çok olacak, çevreyle ilgili bir mücadele var. Fakat sonrasında zaten şimdi detaylandıracağız arkadaşlar. Sonrasında gelen yani para dokuzlusu, sikke, para ası, imparatoriçe. Burada sevgili boğa burcu bu yüzleşme ve verdiği mücadele neyse. Evet burada kendinle ilgili, çevreyle ilgili bir mücadele veriyorsun ama sonrasında diyorsun ki iyi ki de yaptım. Belki bazı istemeden yaptığın şeyler de olabilir. Tabii bunu da birazdan bakacağız yani neler çıkacak etkiler. Ama burada iyi ki yaptımla bir taraftan da kendi gölge tarafınla yüzleştiğin bir durum ile de karşı karşıya kalacaksın. Birazcık akışta kalman, o karanlık tarafınla yüzleşme noktalarında birazcık akışta bırakmak, saf enerjilerin hayatına çok daha yoğun akmasını sağlamak senin için çok sağlıklı olacaktır. Şimdi burada diyor ki bak dış görünüşünle alakalı değişimler. Dış görünüşünü bir de burada arkadaşlar daha çok yakın ya bu nasıl bir şey? Evet kendinle yüzleşmek dedik ama ya ben seni kendim gibi görmüştüm. Ben seni kendim gibi görmüştüm. Aileme sokmuştum, yanıma sokmuştum diyebileceğim bazı insanlarla da bir yüzleşme durumları da yaşayabilirsin. Fakat burada diyor ki özellikle Ocak ayının 9'undan sonraki süreç. Bazılarınız 9'u civarı, tabii 9'una kadar da olabilir ama 9 ve 9'u civarı. Şimdi sikke 9'lusu olduğu için söylüyorum. Birazdan zaten net tarihler vermeye başlıyor olacağım. Para konularıyla alakalı böyle bir birikime gitme noktaları söz konusu olacak. Ama burada şunu söylüyor. Bakın burada hani kendi gölgenle yüzleşmek dedik ya, hata yapmamaya dikkat et. Çok para kazanmak adına birileri seni kandırabilir, dolandırabilir, bir hileye, hurdaya, hile hurda yani bunlara maruz kalabilirsin. Bir anda çok para kazanacağım, işte borcumu kapatacağım, harcımı kapatacağım, o olacak, bu olacak derken yanlış tuzaklara düşmemeye dikkat et. Diğer kartları görmeden direkt bunu söylemek istiyorum. Yani kılıç beşlisi ve sikke dokuzlusu. Para konularıyla ilgili daha çok vereceğim bir mücadele. Yani asıl mücadelen bir para olacak. Yani burada yanılgılara dikkat et. Hani başarı hep vardır. Hayatımızın her aşamasında hepimize mutlaka başarı gelir, şans gelir. Hiçbir emek boşa gitmez arkadaşlar. Ama merdivenlerinin basamakları olduğunu da bilmek lazım. Boğa burcu. Yani burada birileri senin zaaflarını kullanabilir. Buna dikkat et. Yani bunu direkt en başta söyleyelim. Mutlaka bununla ilgili bir kartta çıkacaktır zaten. Çünkü burada ermiş de geldiği için dua etmek, içe dönmek, içindeki ermişi keşfetmek. Hani burada bir dileğim kabul oldu da diyebilirsiniz pek çoğunuz Ocak ayında arkadaşlar. İçe dönmek, bilgeleşmek adına aynı zamanda başkalarına da bilgelik yapabilirsin. Sen de bilgeleşebilirsin. Başkalarına da bilgelik yapabilirsin. Ve burada pir de gelmiş yani aziz kartı da var bir de. Arkadaşlar pek çok boğa burcu Ocak ayında şirket açabilir. Kendine özel bir iş kurabilir. Kendi mesleğiyle alakalı işleri çok daha geliştirebilir. Burada
ya burası bana o kadar karanlık geldi ki, o kadar ağır ihanet geldi ki. Hani burada geçmişle gelecek arasında bir yüzleşme de yaşayabilirsin. Geçmişten daha popülerdim, işte markam daha çok tanınıyordu, daha çok işte farklı bir yapıya ya da farklı bir hisse sahiptim gibi. Pek çok böyle iç sorgulamalarının da çok olacağı bir süreç olacak. Aynı zamanda Ocak ayı sevgili Boğa burcu maneviyatının da çok daha yükseleceğini düşünüyorum. Şimdi Aziz kartı aynı zamanda bireysel olarak kişinin kendi böyle bir şirket açma, şirket kurma, bir şeyleri başlatma ile ilgili güzel etkidir. Burada duygusal bir adımda, yani burada daha çok sanki sevdiğim bir işi yapmak ya da işini çok daha sevmek, temelleri çok daha sağlam ve kalıcı bir şekilde. Yani burada diyor ki emek verdiklerinin aslında karşılığını alacaksın ve burada sana çok büyük bir şans gelecek. Diğer kartları görmeden bu kart bana tek başına yetti. Çünkü görsel inanılmaz derecede karanlık ve kasvetli ve iç karartıcı. Fakat sonrasında işte o karanlığın içindeki ışık arkadaşlar. Hani dedim ya, burada bir bilgeleşmek var. Şimdi burada emeklerinin karşılığını almak, çok güzel sağlam bir tohum ekmek. Burada dolu doludur. Şimdi tılsıması normal klasik tarot destesinde gökten gelen nimet olarak bilinir. Yani destek olarak bilinir. Burada böyle toprak etkisinde sağlamlık, kalıcılık, gökle yerin birleşmesi gibi bir etkide alabiliriz. Ve burada dişil enerjinin aynı zamanda çok yüksek olacak sevgili Boğa burcu. Ve arkadaşlar, balık, akrep. Akrep burcu daha baskın. Bakın, kupa kızı. Balık, akrep. Akrep burcu birazcık daha baskın olabilir. Çünkü astrolojik olarak da bakarsak öyle olacak. Şimdi balık, akrep bak. Toprak ve su etkisi olan, toprak çok daha yoğunlukta. Toprak ve su etkisi olan Boğa, Başak, Oğlak. Zaten 31'inde Oğlak burcunda gerçekleşecek çok güzel bir etki var. Yani burada evet, su ve toprak etkisi. Açılımı daha çok detaylandırdığımda zaten anlatacağım. Su ve toprak etkisi olan Boğa burcu arkadaşlarım çok daha böyle bir zenginliği, nasibi hissedebileceğiniz bir etki olacak arkadaşlar. Bir etki olacak. Tabii onu birazdan detayda anlatacağım. O yüzden bir şey yaptım bakalım. Şimdi burada bir projenin ortaya çıkması, bir işbirliği, bir anlaşma, bir projenin ortaya çıkması, hem burada bir de nar sembolü de olduğu için bereket, yani bolluk, bereket. Hani böyle nar ritüelleri olur ya, ben ona bir karşıyım ama hani bir bereket. Çarşıdan aldın bir tane, eve geldin 1000 tane gibi bir bereket yaşayacaksın yani sevgili Boğa burcu. Böyle bir etkiden bahsetti. O zaman şöyle toparlayalım arkadaşlar ve devam edelim, bakalım başka neler gelecek. Bakalım başka neler gelecekmiş Boğa burcu arkadaşım için. Hemen kartımı senin için. Şuraya şu deste karışmış. Bence bunu alalım. Bu güzel destemiz buraya karışmış arkadaşlar. Kartımız. Hemen karıştıralım. Sevgili Boğa burcu arkadaşımı 2025 Ocak ayında neler bekliyor? Evet, bir gidiyoruz. İşte bakın, yani söylediğim şey buydu. Hani dedim ya, emek. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Ektiklerinin karşılığını alacaksın. Küçük de olsa bir şeyler ekiyorsan bile yine su etkisiyle, su etkisi de var. Evet, ateş su. Şimdi onu detaylandıracağım. Burada hani o gemilerinin gelmesi, yardım elinin gelmesi, desteğinin gelmesi. Burada böyle buradaki görsel zaten çok güzel. Görsel çok güzel. Hani o yalnızlıktan çıkmak, o desteğin sana gelmesi, maddi manevi desteğin sana gelmesiyle ilgili güzel bir etkiden bahsetti. Hemen şöyle bir bakalım, karıştıralım ve devam edelim. Artık karıştırmak istemiyorum. Asa ası, yeni ve güçlü bir başlangıç. Arkadaşlar, destelerimizi açalım ve bu şekilde tatlı tatlı yorumlarımıza devam edelim. Ateş etkisini çok yüksek alıyoruz. Kupa ası geldi. Tamam, yanılmadım. Balık, akrep. Deli kartı, aptal kartı, yeni bir başlangıç. Hemen bakalım. İmparator. Şimdi arkadaşlar, güçlü kişilerden de alacağınız destekler söz konusu. Evet, güçlü kişilerden destekler alacak. Şimdi 19'unda zaten 19 Ocak'ta artık Güneş Kova burcuna geçecek. Bu da senin hani böyle kariyer hayatında, mesleki yaşantında güzel etkiler getirecek sana. Güçlü insanlarla işbirliği yapabilirsin. Harekete geçme. Bak, ateş enerjisi çok yüksek. Ocak ayında hani böyle bir harekete geçme, o ateş etkisini hissetme sürecini yaşayacaksın. Yeni ve güçlü başlangıç. Yeni ve güçlü başlangıç. O zaman kartları açalım. Şöyle bir bakalım. Kupa beşlisi. Kılıç, ama gerçekten birilerine çok kızıyorsun. Hem kızıyorsun hem kırılıyorsun sevgili Boğa burcu.
Kılıç sekizlisi. Bir kez daha karıştıralım. Hemen. Asa şövalyesi. Para şahı. Para şahı bu gelince direkt sen zaten ve asa beşlisi. Asa beşlisinin geleceğini tahmin etmiştim açıkçası. Bunları zaten şimdi yorumluyor olacağım. Para şahı, para kralı, sikke kralı diyelim. Bir adet daha alalım ve sonra diğer destelerimize geçelim arkadaşlar. Aziz kartımızı yine aldık. Gerisi zaten ilk anlatılan etkilerle aynı. Şimdi arkadaşlar konuşmanın başında şöyle bir şey söylemiştim. Yani burada kupa ası ve asa şövalyesi. Burada böyle bir dileğinin gerçekleşmesiyle ilgili bir etkiyi zaten konuşmanın başında söylemiştim ya. Burada yine aynı şeyi söyledi. Pek çoğunuz burada hani yeni ortamlara dahil olabilirsiniz. Uzun süredir istediğin ve gerçekleştirmek istediğin bir şeyi gerçekleştirebilirsin. Ve burada bir dileğinin, bir hayalinin gerçekleşmesiyle ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Fakat şimdi kılıç sekizlisine önce bir değinmek istiyorum. Burada bak geçmişle alakalı da anlatmıştım hatırlıyorsan. Dedim ki bak geçmişe karşı özlem, kupa altılısı, asa üçlüsü. Şimdi buna değineceğim. Bunları en son anlatacağım. Şimdi kupa altılısı ve asa üçlüsü. Şimdi bak geçmişe karşı bir özlem içerisindesin. İşte geçmişe daha şöyleydim, daha böyleydim. Hem aşk hayatın hem kariyer hayatınla ilgili sevgili Boğa burcu. Birazcık aşka da değineceğim ama ay yorumlarında aşk açılımını çok ayrı yapacağım arkadaşlar. Yani böyle bir seride başlattım, inşallah çekebilirim diyorum ama çekeceğim yani kesin. Bu seri bitsin, çekeceğim. Şimdi burada geçmişe karşı bir özlem, özellikle ayın 6'sına kadar ekstra, hatta bugünden itibaren 22 Aralık ve 6-7 Ocak tarihine kadar ekstra bir duygusal, ekstra bir hassas olabilirsin. Pek tabii ki bunu yine ayın geneline de yayabiliriz. Geçmişten beklediğin haberler varsa bunlar sana geliyor olacak. Gelmeyen haberler için özellikle 6 Ocak tarihine kadar böyle birazcık bir kızabilirsin, bir mücadele var. Ve burada aynı zamanda diyor ki geçmişte yarım kalan meseleler, yarım kalan sorunlar, bunların hallolmasıyla ilgili bir girişimde bulunacaksın. Yakın çevren, iş yaptığın insanlar, akrabaların, komşuların neyse bazı geçmişte kalan yüzleşmeleri de yaşıyor olabilirsin. Kova, terazi, ikizler. İkizler burcu birazcık daha baskın. Bu burçlarla birazcık bir zıtlaşma ve yine bu burçlarla ilgili bazı yanılgılar ve yüzleşmelerle de karşılaşabilir bir kısım Boğa burcu arkadaşım. Şimdi burada hak ettiğin bir şeyin sana gelmesi var ve burada yeni bir girişim, yeni bir oluşum, yeni bir eğitim, yeni bir iş çevre, yabancı ülkelere de gidebilirsin aynı zamanda. Dış ticaretle alakalı işlerde oldukça güzel bir sürece de geçiş yapabilirsin. Yani burada kariyer hayatında parlayabileceğin, gücünü gösterebileceğin, güçlü insanlarla işbirliği yapabileceğin. Şimdi deli kartı ve imparator. Hatta arkadaşlar yeni birileriyle de tanışabilirsiniz. Kupa ası bana aynı zamanda şunu da çağrıştırır. Hani burada bu senin hakkın, hadi iç. Yani kana kana su içmek diye bir şey vardır ya. Yani çocukluğumuzda ben 90'lar çocuğuyum. Yani hatırlarsınız hep böyle sokaklarımızda çeşmelerimiz vardı. Böyle işte koşarken, oynarken ya da işte uzun yolculuklarımızda mutlaka böyle bir çeşmeden, hani çeşmeden kana kana su içmek çok farklı bir lezzetti. Böyle bir etkiyi hatırlattı. Ve burada o fresh enerji, yani o taze masumiyet ya da yeni başlangıç enerjisini hayatında yeniden hissedebileceksin. Evet, burada bazı sıkıntılar var, mücadeleler var. Onları zaten şimdi anlatıyor olacağım. Fakat bu sana bir rahatlık da getiriyor olacak. Çünkü ne olursa olsun diyorsun ki yani ben para kralıyım. Ben para şahıyım. Yerini sağlamlaştırmak ve hali hazırda sahip olduğun yeri çok daha iyi bir şekilde koruyabilmek için de bir mücadele vereceksin. Bireysel olarak herkesin alacağı etki pek tabii ki farklılık gösterecektir arkadaşlar. Şimdi burada güçlü insanlarla birlikte iş yapmak. Koç, Aslan, Yay, Boğa, Başak, Oğlak. Yay burcu, Koç burcu, Aslan burcu, okey, Ateş grubu, Boğa, Başak, Oğlak. Ve aynı zamanda arkadaşlar Balık, Akrep, Boğa, Başak, Oğlak ve Yay etkili olanlar ekstra bir şanslı olabilirsiniz Ocak ayında arkadaşlar. En başında da yine bununla ilgili zaten bir bildirimde bulunmuştum. Şimdi burada ayın 8'i ve civarı artı eksi olarak alın. 8'i ve civarı
5'i değil de daha çok 15'i gibi, bazılarınız 5'i gibi de bunu yaşayabilirsiniz açıkçası. Ayın 5'i civarı arkadaşlar, artı eksi olarak alın. Ayın 5'i, işte 5'i dediysem 3'ü ve sonrası. Bak burada bir de 8'de de sıkışmışlık var. Sonrası olarak da alabilirsin. Burada bir mücadele var. Bir sıkışmışlık, bu nasıl bir şey? Biri senin hayallerinle oynayabilir. Ve şunu da söylemek istiyorum. Baskılayıcı tutumlar. Bakın arkadaşlar, bir kısmınız eş. Şimdi bu neden söylüyorum biliyor musunuz? Her yaş grubundan, her meslek grubundan. Ben dümdüz yorum yapmayı bilirim. Bu benim çok işime gelir. Yani uzaması benim yorulmam anlamını taşır arkadaşlar. Şimdi burada bakın şimdi. Güç mücadeleleri var ya. Bir de burada eril faktör çok baskın. Bir kısmı, şimdi burada ilişki yaşadığın kişiyle ilgili verdiğin bir mücadele. Bu bir. Şimdi bunu nasıl özetleyeyim? Evet, her yaş grubundan, her meslek grubundan arkadaşım izliyor. Yani 20 yaşında izleyen de var, 70 yaşında izleyen de var. Öğrencisi de var, kendi işinin sahibi olan da var. Ünlüsü de var, ünsüzü de var. Bunları hep geçiyorum. Şimdi bu yüzden hani değiniyorum. Sen de böyle çalışır, sen de böyle çalışır gibi. Herkes de etki farklı çalışır. Ama ne olursa olsun burada bir mücadele söz konusu. Şimdi bir eril faktör, bir kısmınız hayatınızdaki bir partneriniz, seni baskı altında bırakan biri, mücadele ettiren biri, patronun olabilir, eşin olabilir, birlikte iş yaptığın insanlar, ticaret yaptığın insanlar olabilir, devletle alakalı bazı sıkıntılarda söz konusu olabilir. Aile bireylerinden birileri ve konu daha çok para ve kariyer hayatınla ilgili. Burada senin böyle bir bak 8'i civarı artı eksi olarak, hatta bunda artı 5 eksi 5 olarak al bence. Artı 5 eksi 5 olarak da alabilirsin. Şimdi burada sıkı bir mücadele var. Sıkı bir mücadele. Kavgadan, gürültüden uzak dur. Olayları yaparken gerçekten azize geldiği için, evet, pek çoğunuzun devletle alakalı verdiği bir mücadele. Aynı zamanda tartışma, münakaşa, bunlara çok dikkat et. Burada birileri gerçekten seni hapsetmek istiyor. Bakın burası hem aşk hayatı için hem de kariyer hayatı için. Çıkamıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir durumun içerisine düştüm? Yani bir kısım Boğa burcu için ilişki yaşadığınız kişi sizi çok fazla manipüle ediyordur ve ne olursa olsun oradan çıkamıyorsundur. Ve bu kariyer hayatın için de geçerli. Yakın çevrede aynı zamanda. Yani burada sıkı bir mücadele var. Fakat ne olursa olsun bu mücadeleden galip geleceksin. Yani burada çünkü senin yaratım enerjin çok yüksek olacak. O ateş etkisini yüksek hissedeceksin ama bu ateş etkisini hani kavga gürültü yeter be sizle mi uğraşacağım deyip birilerine gerçekten böyle bir canlarını yakmak da isteyebilirsin. Tabii çok normal insani şeyler bunlar. Bunlara dikkat et. Bunlara dikkat et. Bir sıkışmışlık var. Birileri gerçekten burada bir mücadele söz konusu. Ama ne olursa olsun burada büyük de bir şans var. Yani sıkı bir mücadele veriyorsun hakkın olanı almak için. Ve sonrasında gelen büyük de bir şans var senin için sevgili Boğa burcu. Buraya bir adet daha alalım ve diğer desteği. Evet, güç. Yani burası ne olur gibi bir soru işareti vardı aklımda. Güç kartı geldi. Burada güçlenmek, gücünü göstermek, güç elde etmek ama ateş de çok fazla. İmparatordan zaten korkuyorum. Bir de güç, ego savaşları daha çok. Bunlara çok dikkat et. Ego savaşları. Yani küçük büyük, evet, çok güzel desteklerin, şansların var ama bu hani bir de bu şöyle bir şey arkadaşlar. Hani küçük bir şeyden dolayı bile bir anda bir parlama olabilir ve hemen sönme olabilir. O yüzden bu yaşadığın mücadeleyi tatlı bir şekilde götürmen çok önemli. Yani çatışmalara karşı dikkat et. Çünkü böyle hani bir anda parladım, keşke öyle yapmasaydım diyebileceğin bir durumun içerisinde kendini bulabilirsin. Yani başkaları da seni buraya çekmek isteyebilir. Bunun dışında gayet güzel. Bilgi akışında gayet sağlıklı, bilgi akacak ve sen de o bilgiyi akıtabilirsin. Buradaki suyu daha çok onun için aldım. Taze ve yeni bir başlangıç, yeni bir çevre, yeni bir yaşam, yeni bir iş kurma düzeni. Onun dışında gayet güzel. Ego savaşları, çatışmalar, mücadeleler ve burada hani yapamam, edemem, kendi kendini hapsettiğin durumlara karşı da dikkat etmende fayda var. Peki, diğer etkilerimize bakalım neler gelecek diyelim. Diğer destemizden neler gelecek? Bir de arketip alalım senin için. Bakalım sevgili Boğa burcu arkadaşıma ne gelecek diyorum. Galaksi mantarı geldi ve ilahi Matrix'te de arkadaşlar, evet.
Ya burada içsel olarak da böyle farkındalığın da çok yükselecek. Hislerin, farkındalığın da oldukça yükselecek. Bir araya gelme. Evet, işbirliklerinde başarılı olacaksın. İşbirlik, bir topluluğun gücü. İşbirlikleri, destek görebilirsin yaptığın iş doğrultusunda. Destek görmek, işbirlikleri, ortaklı işler, bu konularda şanslı olabileceğin bir süreç olacak senin için sevgili Boğa burcu. Hemen şöyle alalım. Bakalım arketip mesajdan ne gelecek diyelim. Boğa burcu arkadaşım için gelecek olan arketip mesaj nedir? Hemen bakıyorum. Çocuk ve yetim. Şimdi arkadaşlar önce olumlu niteliklere bakalım. Yani dikkat etmen gereken ve yapman gereken etkiye bakalım. Kendi başına yapmayı öğrenmeye dayanan bağımsızlık, hayatta kalma korkusunu yenmek. Bu gelecek. Hayatta kalma korkusu. Yani bazı korkularınla da yüzleşeceksin. Zaten buradaki sıkışmışlık bununla alakalı. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal, tutum, gölge taraf nedir? Olgunlaşmayı engelleyen terk edilme korkusu. Terk edilme korkusu. Uygunsuz vekil aileler aramak. Bu da dikkat etmen gereken etkilerdi sevgili Boğa burcu. Burada arkadaşlar bunu nasıl çalıştırabiliriz? Kariyer hayatı ile ilgili en başta verdiğim etkiler vardı ya, hani bir anda yükselmek adına birileri seni yanlış yönlendirebilir mesela. Yanlış danışmanlıklar alabilirsin. İşte ne bileyim, bir avukata gidersin ya da başka bir şey öğrenmek için bir şeyler. Yani bu yanlış kişilere de kendini teslim edebilirsin aslında, bununla ilgili bir uyarı verdi. Peki diğer arketip mesajımız bağımlı, olumlu nitelik nedir diyelim. Bağımlı davranışları terk etmeye ve onlarla yüzleşmeye yardım eder. Yani burada kendi kendini hapsettiğin durumlar da var demiştim ya, bunlar kötü bağımlılıkların bile olabilir. Bunlardan kurtulmak için güzel bir süreçte olacaksın. Yani yardımlar göreceksin, bir şeylerle artık yüzleşeceksin. Ve buradaki sembol bana şunu hatırlattı. Yani bir karikatür vardı, pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Hani hazineye ulaşmak için işte çapasını vuruyor, kazmasını vuruyor. Son bir hamle kalmış hazineye ulaşması için ama pes ediyor gibi. Yani burada direnç gösterdiğin şeylerle, hani peşine gittiğin şeyler noktasında başarıya da ulaşacaksın aslında. Peki gölge taraf nedir dediğimde, aslında derken onu söyledi. Gölge taraf nedir dediğimde bütünlükten ve dürüstlükten ödün verir. Bir bağımlılık kalıbının içindeki kutsal ruha hakim olmasına izin verir. İşte bu kılıç sekizlisini anlatan bir şeydi. Kılıç sekizlisini anlatan bir şeydi. Yani dış etkenlerin, yani birinin söylediği küçücük kötü bir söz, seni yanlış yönlendirilmesi, bunlar seni gerçekten hapsedebilir sevgili Boğa burcu. Buna dikkat etmende fayda var. Burada şunu söylemek istedim. Sen bir iş yapıyorsun, birileri onu kötülüyor. Ya da senin doğru yaptığın şeyi, işte kıskançlık olabilir, başka bir şey olabilir, seni aşağıya çekmek istiyor. Ve seni orada pes ettiriyor mesela. Sen o işi bırakıyorsun, ah uğraşamayacağım artık diyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki o işi kötüleyenler o senin bıraktığın işe çullanmış gibi. Böyle de düşünebilirsin açıkçası. Bunu da söylemek istedim. Ya, öyle bir şey aktı çünkü. Bu şekildeydi sevgili Boğa burcu. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.